Merhaba, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Şöyle bugün de en çok sevdiğimiz, severek tüketeceğimiz nohutlu tavuk suyuyla ve tavuk etiyle taçlandırdığım pirinç pilavı tarifi. Malzemelerimiz tavuk suyumuz için bir kase göğüs eti artı kemikli tavuk olmak üzere bir kase tavuğumuz var. Tuz, 8 su bardağı su, pirinç pilavımız için 3 su bardağı tavuk suyu, yarım su bardağına yakın zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, birkaç damla limon suyu, 3 su bardağı baldo pirinç. Salma pirinç pilavımızı yapabilmek için öncelikle ön hazırlıklarımı yapıyorum. Şöyle güzelce ılık su aldım arkadaşlar bir kabıma. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Üzerine pirincimizi ilave edip bir kenara alacağım. Şöyle karıştırıyorum. Daha sonra bunu 3-4 su olmak üzere iyice bu beyaz nişastası gidecek, su durulaşacak. Yıkayacağım. Güzelce süzmeye bırakacağım arkadaşlar. Hemen bir kenara alıyorum. Hemen tenceremi yine ayarladım. Şöyle kemikli ve göğüs olmak üzere bir kase tavuğumuzu tenceremize alıyorum. Yine üzerine belli bir miktar tuz atacağım. Daha sonra pilavımızı yaparken tuzumuzu ayarlayacağım. Bu kadar yeterli. Soğuk suyumuzu da ilave ediyorum. Doğru ocağa götürüyorum. Tenceremizi ocağa aldım. Ocağımızın altını da harlı yaktım. Şöyle kapağımızı da yarım ayar aldım tenceremizin üzerine. Burada tavuk suyumuzun oluşması için 1 saate yakın kaynayacak. Tabii kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısıp daha sonra 1 saat kaynatıp güzelce tavuğumuzu didikleyeceğim. Artı bu arada size şunu da söyleyeyim. Daha önceden nohutumuzu güzelce bir gece beklettim. Daha sonra güzelce haşladım. 2 saate yakın haşladım arkadaşlar. Daha sonra aynı suyun içerisinde nasıl bir gece sabaha kadar beklettiysek o suda soğuyana kadar, nohutlar suyunu içine alana kadar, nişastasını bırakana kadar beklettim. Güzelce o suyun içerisinden bir kase nohutumuzu aldım pilavımızı yapabilmek için. Şimdi tavuk suyumuzun olması için tavuklarımızın pişmesini bekliyorum. Evet, tavuğumuz kaynamaya başladı. Şöyle ocağımızın altını güzelce kısıyorum. Hemen üzerindeki şöyle köpükler oluştu. Köpükleri alacağım. Tavuk suyumuz daha duru ve daha güzel gelir. Üzerinde oluşan köpükleri alıyorum hemen. Evet, köpükleri aldık. Hemen kapağımızı kapatıp 1 saat pişmeye bırakıyorum. Hemen tenceremi aldım. Ocağın başına geçtim. Şöyle ocağımızın altını da açıyorum. Şöyle güzelce 3 su bardağı tavuk suyumuzu ilave ediyorum önce tenceremize. Evet, dolu dolu 3 su bardağı ilave ettikten sonra hemen üzerine yarım su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Tuzunu da damak tadına göre ayarlayacağız. Herkes damak tadına göre ayarlayabilir. Ben şöyle biraz ilave etmek istiyorum. Bakacağım daha sonra. Hemen 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilave ediyorum. Ve suyumuzun kaynamasını bekliyorum öncelikle. Güzelce fokur fokur kaynadı. Hemen pirinçlerimizi suyumuza şöyle salıveriyorum. Pilavımızın beyaz gelmesi için birkaç damla şöyle limon damlatacağım. İsteyen bir çay kaşığı şeker de ilave edebilir. Şöyle bir harmanlayacağım hemen. Yine öncelikle bir tamamen kaynamasını bekleyeceğim. Pirinçlerimizi suda beklettiğim için 1'e 1 olarak tavuk suyumuzu ilave ettim. Eğer kavurarak yapmış olsaydık 1'e 1,5 ilave edecektik baldo pirinçte. Ayrıca pirinçleri 2 saat suda bekletirsek daha iyi olur. Ben 1 saat beklettim. İyice güzelce fokur fokur kaynadı. Hemen şöyle kapağımı kapatıyorum. Ocağımızın altını da mum alevi kadar kıstıktan sonra
15 dakika pişmeye bırakıyorum. Pilavımız güzelce pişti. Ocağımızın altını kapatıyorum ve pilavımızı karıştırmadan önce hemen nohutlarımızı da üzerine alacağım. Nohut ayarını ne kadar yapmak istiyorsanız ben şöyle bakacağım. Sulu kısmından ilave etmek istemiyorum. Tam karıştırmıyorum. Şimdilik şöyle bırakmak istiyorum. Hemen didiklemiş olduğum tavukları da ilave edeceğim üzerine. Şöyle az bir şey bırakmak istiyorum servis için. Bir 15 dakika dinlendikten sonra servis aşamasına geçeceğim. Tabii ki güzelce harmanlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Pirinç pilavımız hazır. Servise aldım. Şöyle güzelce domatesli, salatalıkla, nane ile süsledim. Hem tek porsiyonluk hem de sofralarımızda sunumluk herkesin kendi tabağına alacak şekilde hazırladım. Sulu yemeklerle servis edebileceğimiz güzel bir pilav oldu. Videomuzun sonuna geldim ve bana destek olmak için abone değilseniz abone olmayı, tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Kucak dolusu sevgiler.